Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bugün bir talebi ve o talebin gerekçelerini dillendireceğim. 9 Nisan günü mahkeme 3 gerekçeyle beni tahliye etti. Savcının itirazı üzerine bir üst mahkeme de tekrar tutukladı. Yani 3 yıldır dosyayı bilen mahkemenin kararını, bu dosyaya dair hiçbir bilgisi olmayan, verdiği kararla yargılandığım maddeden dahi haberi olmadığı anlaşılan bir mahkeme bozdu. Daha sonra o güne dair belgeler ortaya çıkınca resim netleşti. Sakarya haricinde bir duruşmanın da mecliste yapıldığını anlamış olduk. Başkanlığını HDP'li Meral Danış Beştaş, üyelerini CHP'li Özgür Özel ve AKP'li Özlem Zengin'in oluşturduğu paralel bir duruşma yapılmış aynı gün, aynı saatlerde. Babamla beni karıştıracak kadar dosyaya uzak, müebbet ceza aldığım iftirasını dillendirecek kadar ön yargılı, Osman Kavala'nın duruşmalarına katıldığını ve dosyanın bomboş olduğunu, hiç katılmadığı benim dosyam doluymuş gibi konuşarak ahlaki ilkelerle tüm bağını koparmış heyet kararını açıkladı. Karara göre ben IŞİD'in halifesi ve aynı zamanda katiliydim. Zinhar yeniden tutuklanmam gerekiyordu. Oysa bu sistemin yasalarından 138. maddeye göre görülmekte olan bir davayla ilgili mecliste görüşme yapılamaz, soru sorulamaz, herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasaları mustazaflar üzerinde bir sopa olarak kullanan cahiliye sistemi, nedense bu yasaları kendisi için bağlayıcı görmüyor. Abdest aldığı yerde abdest bozuyor. Mecliste kendi yasalarını çiğniyor. Görülmekte olan bir dosya hakkında konuşmak şöyle dursun, hüküm dahi veriyor. Pagan putperest toplumlar helvadan put yapar, ona tapar, acıkınca da elleriyle yaptıkları ilahları afiyetle yerlerdi. Meclis yasa yapıyor ki bu ilahlık iddiasıdır. Yalnızca ilah yasa yapabilir. Söz konusu muvahhidler olunca yasayı afiyetle yiyor. Diyebilirsiniz ki bu meclistekilerin eylemidir, bizimle ne ilgisi var? Var efendim var. Çünkü o gün yaşananlardan anladık ki mahkeme beni tutuklamadan önce mecliste tutukluluğum ilan edilmiş. 15 dakika sonra da mahkeme beni tutuklamış. Yani sistem tepeden tırnağa çürümüş, yozlaşmış. Meclis tutanaklarına göre HDP'li vekil 20.27'de konuşup konuyu gündeme getiriyor, oturum kapanıyor. 20.42'de AKP'li vekil konuşuyor ve yapılan itiraz üzerine tutuklandığımı ilan ediyor. Saat 20.42. Şimdi mahkemenin beni tutukladığı saate bakın. Hakimlerin elektronik imzası 21.00-21.01. Zaten ben Segbis'ten 21.00 gibi odama dönerken önünden geçtiğim her hücre geçmiş olsun diyordu. Çok şaşırdım. Acaba tutuklandığımı nereden biliyorlardı? Meğer ben Segbis'te duruşmaya başlamadan önce 20.42'de Meclis TV'den haberi almışlar. İşin daha ilginç tarafı, bugün Sakarya Adliyesi Segbis kaydının ellerinde olmadığını söylüyor. Anlayacağınız duruşma kayıtları yanmış, bitmiş, kül olmuş. Sistem kendilerini akıllı, bizleri aptal mı sanıyor? Zuhruf suresinin 54. ayetinden öğrendiğimiz kadarıyla tüm firavuni sistemler halklarını aptal yerine koyarak ve fasıklaştırarak kendilerine itaatkar bir köle haline getiriyor ve ben ne diyorsam sizin için doğru odur diyorlar. Ancak biz bu gayri İslami sistemi, toplumu istihfaf yöntemlerini ve fısk düzenini reddettiğimiz için cezaevindeyiz, ötekiyiz. Bu yalana inanmadığımızı ve bu Ali Cengiz oyununu lanetlediğimizi ilan ediyoruz. Dün yargıyı ele geçirdiğini sananların yok ettiği belgeler, bugün nasıl bir bir ortaya çıkıyorsa, bugünün zalimlerinin yok ettiği de yarın ortaya saçılacak ve hakikat ortaya çıkacaktır. Tabii şunu da unutmasın kimse. Bunlar Allah katında kayıtlıdır ve bir gün onun huzurunda tüm sırlar ortaya dökülecektir. Meclisteki paralel heyetten de, sizden de, bu zulmün asıl mimarından da o gün davacı olacağım. Unvanlar, statüler, korumalar, zırhlar bu dünyada sizi koruyabilir. Ancak
El-Kahhar olan Allah'ın katında size hiçbir faydası olmayacak. Tevbe etmez, Allah'a dönmez ve bu zulmü ıslah etmezseniz ebedi ateşe mahkum olacaksınız. Bu zulüm sürecine katkı sunan bir diğer kurum cezaevidir. Normalde tahliye olan birini 1 saat içinde dışarı çıkarırlar. O kadar acele ederler ki eşyalarınızı toplayamaz, komşularınızla vedalaşamazsınız. Beni ise tam 6 saat boyunca hiçbir işlem yapmadan beklettiler. Demek ki birileri bırakmayın diye talimat verdi. Zaten cezaevi kapısında beni almaya gelen arkadaşların yanında bir de polisler bekliyor. Ne hikmettir ki ben Segbis'e çıkmadan birkaç saat önce ayrılıyorlar. Birileri arayıp beklemenize gerek kalmadı dedi herhalde. Tüm bunlar yaşanırken şeytanın modern sesi ve firavunların gönüllü sihirbazı medyada boş durmuyor ve tekrar tutuklama olsun diye elinden geleni yapıyor. Evet, küfür tek millettir. Söz konusu ehli tevhid olunca ışık gören yarasa gibi çığlık çığlığa aynı safta toplanıyorlar. Hiç şüphesiz bu düşmanlık bize değil, cahiliyenin her tonuna la, hayır diyen tevhid akidesinedir. Tevhide ve sünnete davet etti diye saltanat dün kadızadelere zulmetti. Saltanat yıkıldı, bu defa Kemalizm, şeriat isteyen alimleri sanığın idamına, delillerin bilahare toplanmasına diyerek astı. Devam eden süreçte son tek parti, 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat her zaman tevhid ehline zulmettiniz. Bugün de değişen bir şey yok. Yüce Allah, tevhid ehli karşısında kinle yanıp tutuşan Allah düşmanlarına kininizle geberin diyor. Ben de tevhid ehline karşı bugün kin besleyenlere aynısını söylüyorum. Kininizle geberin. Buraya kadarı bizimle ilgili değil diyebilirsiniz. Ama bundan sonrası sizinle ilgili. 1 ay sonra dosyam asli mahkememe, yani sizin önünüze geldi. Mahkeme beni daha önce 3 gerekçeyle tahliye etmişti. Atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişebilir olması, yattığı süre 3 yıl ve sabit ikametgah sahibi olması, yani kaçma şüphesinin olmaması, Avrupa Konseyi'nin pandemiyle ilgili kararı. 1 ay geçmeden aynı mahkeme tutukluluğumun devamına karar verdi. Peki hangi gerekçelerle? Söylüyorum. Atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun alt ve üst sınırı düşünüldüğünde tutuklamanın makul olması, şu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olacağı, yani kaçma şüphesinin olması. Şimdi soruyorum, 1 ay içinde ne değişti de 1 ay önceki tahliye gerekçelerimin aynısı zikredilerek kararın tam zıddına, tutukluluğumun devamına karar verildi. Hem de aynı mahkeme tarafından. Aradan 1 ay daha geçti, izinde olan başkan döndü, aynı gerekçelerle ve delillerin toplanmaması sebebiyle tutukluluğumun devamına karar verildi. Bu ne yaman çelişkidir. Bu süre zarfında yeni bir yasa çıktı da biz mi öğrenmedik? Dosyaya yeni bir delil girdi de bizim mi haberimiz yok? Pandemi süreci sonlandı da bize mi söylemiyorlar? Pandeminin bitmesi şöyle dursun, cezaevinden hem de Silivri'den ölüler çıktı bu süreçte. Tüm bu yaşananlardan sonra bu ülkede bir hukuk olduğu, bu hukuk karşısında herkesin eşit olduğu ve en önemlisi mahkemenizin bağımsız ve tarafsız olduğu söylenebilir mi? Kendinizi benim yerime koyun ve vicdanınıza sorun. Siz benim yerimde olsaydınız size güvenir miydiniz? Hiç sanmıyorum. Meclis baskısıyla tutum değiştiren bir mahkeme bir insanı nasıl yargılayacaktır? Bana göre Kur'an'ı anayasa kabul etmeyen bir mahkeme meşru değildir. Ancak bu soru sizedir. Size göre, inandığınız hukuk anlayışına göre yargılama yapabilmek için yargının bağımsız, tarafsız ve yukarıda sayılan tüm şaibelerden uzak olması gerekmiyor muydu? Buraya kadar mahkemeyle ilgili konuştum. Şimdi savcı Serkan Özgen'le ilgili konuşmak istiyorum. 12 yıldır 15 ayrı dosyadan yargılandım. Birçok farklı işlemle karşılaştım, şunu fark ettim. Bir savcının itirazı gazetelere ismiyle geçiyor. Savcıların isimleriyle gündeme geldiği dönemi hepimiz biliyoruz. O savcılar şu anda ya tutuklu ya da yurt dışına kaçtılar. Kimse isimlerini teşhir ederek performans sergileyen o savcılara örnek vatandaş madalyası takmadı.
Dosya savcısına da madalya takılacağını sanmıyorum. Ne diyeyim? Çalışma usulleriniz benziyor. Allah sonunuzu da benzer kılsın. El birliğiyle yaptığınız bu zulmün sebep olduğu şey nedir biliyor musunuz? 4 yaşındaki bir çocuğa sabah baban çıktı diyerek onu sevinçten kalbi duracak hale getirmek, akşam olduğunda hayır baban çıkmadı diyerek onu hüzne boğmaktır. Zalimliğinizle övünün. Artık yetişkinleri geçtik, 4 yaşındaki çocuklar dahi nefretle, intikam duygusuyla, babasını kaçırma planlarıyla büyüyor. Zulmünüz 4 yaşındaki çocukları dahi zehirliyor. Siz bu çocukların ahının yerde kalacağını mı sanıyorsunuz? Hayır. Alemlerin Rabbine yemin olsun ki, intikam sahibi Allah, o çocukların intikamını sizden ve çocuklarınızdan alacak. İnsanlara ne yaşatmışsanız, aynısını yaşayacaksınız. Dün sizin konumunuzda olan meslektaşlarınızın ve çocuklarının bugün yaşadığı gibi. 4 yaşındaki çocukların hayallerini çalma suçu yakanızı hiçbir zaman bırakmayacak. Vicdanlarınızın sızladığı, kabuslarınızın uykularınızı böldüğü, sebepsiz hastalıklara yakalandığınız ve çocuklarınızla aranızda görünmez duvarlar varmış gibi size düşmanca baktıkları zamanlarda, Muhammed Hanzala'yı ve onun durumunda bıraktığınız diğer tüm çocukları hatırlayın. Tüm bunlardan sonra son olarak şunu söyleyeceğim. Bir insana 3 yıl süresince aynı filmi izletirseniz, dünyanın en iyi senaryo ve oyuncuları da dahi olsa bıktırır, bunaltır. Ben de 3 yıldır aynı manzaraya şahit olmaktan bıktım, usandım. Artık duruşmalara katılmak, aynı şeyleri duymak ve aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Susmak istiyorum. Yalnızca susmak. Çünkü sesimi size duyuramıyorum. Boşluğa konuşur gibi hissediyorum. Ola ki sesim size ulaştı, bu defa meclis duvarlarına ve demokratlıkları kendilerinden menkul vekillere çarpıp geri dönüyor bana. Hakikati daha fazla incitmemek için susmak istiyorum. Şayet olmaz, gerekirse zorla getireceğiz diyorsanız, o zaman siz de yorulmayın, beni de yormayın. Meral Hanım, Özgür Bey ve Özlem Hanım mecliste duruşma yapsın, sonuca haber vermek için de beni Segbis'te bağlasınlar.